Evet, havacılık bir kurallar bütünü. Bunu bilmeyenimiz yok. Hatta bu kurallar kanla yazılmış kurallar der eskiler. Bu kurallar ve havacılıkla alakalı bilmediklerinizden bir seri yapacağım. Bu videoda bu serinin ilk videosu olsun. Eğer hazırsanız şimdi önce bu hangi uçak acaba diye tartışmalara yol açan intromuz geliyor. Hemen arkasından da başlıyoruz. Bu havacılıkla ilgili bilinmeyenler serisinin ilk videosunda sizlere kokpitten bahsedeceğim. Çünkü yer hizmetleri, kabin hizmetleri, kule, kokpit, hatta biz yolcuların bile uymak zorunda olduğu çok katı kurallar var. Sizleri sıkmadan, yormadan biraz oradan biraz buradan böyle güzel bir seri yapacağız. Gelin kokpitte başlayalım. Kokpit söz konusu olduğu zaman kurallar bir beton duvar gibi karşımıza çıkar ve esnetmek imkansızdır. Ya da herhangi bir ceza almadan esnetmek imkansız diyelim. Çünkü yapacağınız her kural ihlalinin mutlaka bir sonucu olacaktır. Ayrıca steril kokpit denen bir konu var. Bu videonun devamında bunun getirmiş olduğu katı kurallardan da biraz bahsedeceğim. Ama eğer sizler isterseniz steril kokpitle alakalı ayrı bir video yapabilirim. Bunu ben deyince kızıyorsunuz, o yüzden kararı sizlere bırakıyorum. Steril kokpit ile alakalı ayrı bir video gelsin diyenler yorumlara yazsın arkadaşlar. Checklistlerden başlayalım. Kendi arasında 10'a yakın checklist var ve her uçuşta, her uçuşun da her safhasında ilgili checklist yapılmak zorundadır. Checklistlerin yapılmasının unutulması söz konusu değildir. Eğer unutulursa ölümcül sonuçlar doğurabilir. Ama hiç endişelenmeyin. Pilotlar için checklistleri yapmak adeta nefes almak kadar doğal bir eylemdir. Unutulması söz konusu değil. Checklistlerin yapılmaması, unutulması ölümcül sonuçlar doğurabilir dedik. Neden? Çünkü burada checklistle beraber yapmayı unutacağı şey, başta ekibin kendi canı olmak üzere tüm yolcuların canını tehlikeye atar. Kalkıştan önce açılacak bir flap'ın unutulması ya da inişten önce iniş takımlarının açılmasının unutulması tahmin edersiniz ki ölümcül sonuçlar doğurabilir. İletişimle devam edelim. İletişim önemli biliyorsunuz. Geçmişte iletişim eksikliği ya da yanlış anlaşılma nedeniyle yaşanan birçok kaza var. Bu nedenle pilotlar ATC ile ya da kule ile konuşurken aldıkları bilgiyi mutlaka geri okurlar. Yani kule pilota hitaben uçuş numarası ile beraber Tango Kilo 3345 clear for takeoff dediğinde pilot aynı bilgiyi kuleye geri okur. Böylece iki taraftan birisinin bilgiyi yanlış anlamasının önüne geçilir. Ayrıca pilotlar uçuş ile ilgili komutları da kendi aralarında tekrarlarlar. Böylece olabilecek yanlış anlaşılmaların önüne ilk saniyeden itibaren geçilir. Evet, devam ediyoruz. Alkollü olmamak vesaire, bunları zaten söylemeye bile gerek yok ama şu enteresan bilgiyle devam edeceğim. Belki bilenler bilir. İki pilot uçuşta aynı yemeği yiyemez. Bunun amacı da daha güzel olan yemeği kaptan yesin, işte daha kötü olanı yardımcı pilot yesin değil. Eğer olur da yemekten kaynaklanan bir rahatsızlık olursa en azından pilotlardan bir tanesi uçuşa sağlıkla devam edebilsin diyedir. Ayrıca iki pilot sofrayı kurup böyle aynı anda yemek yemez. Bir pilot yemek yerken diğeri uçuşla ilgilenir. Takdir edersiniz ki pilotların her ikisi de masalarını kurup yemek yerse uçağı kim kontrol edecek? Kokpit malum uçuşun beyni, uçağın kalbi ve dolayısıyla pilotların tüm uçuş boyunca kitap, dergi ve gazete okumaları yasaktır. Ama uçuş irtifasında, yani yukarıda, uçuşla ilgili bir şeyler yapabilirler, şartları düzenleyebilirler, alternatif meydan hesaplamaları yapabilirler, sohbet edebilirler, kendi aralarında konuşabilirler. Ta ki 10.000 fit altına inene kadar. 10.000 fit altına inildiğinde işler birazcık değişiyor çünkü. Videonun başında bahsettiğim steril kokpit denen bir uygulama neticesinde pilotların 10.000 fit altında yapabilecekleri sınırlandırılmış ve daha belirgin bir çerçeveye oturtulmuş durumda. Mesela az önce söylediğim sohbet, muhabbet 10.000 fit altında sadece eğer o uçuşla ilgiliyse yapılabilir. Alternatif meydan hesaplamaları, iniş için yapılacak performans hesaplamaları, sohbet, muhabbet, hatta tuvalet molaları bile 10.000 fit altına inilmeden önce bitirilmesi gereken işlerdir. Kısa bir mola verme ya da kokpitten çıkma ile alakalı şu bilgiyi de vermek istiyorum. 10.000 fitin altında hiç kimse kokpitten çıkamaz. Hatta pilotların kemerleri 10.000 fitin altında tamamen bağlı olur. Pilotlarda bizim yolcu kemerlerimizin çok daha gelişmiş versiyonları var. Bu kemerler omuzdan falan da bağlanabiliyor ve 10.000 fitin altında her duruma hazırlıklı olabilmek için tüm kemerlerin tamamen bağlanmış olması gerekir. 10.000 fit altında uygulanan bu steril kokpit kuralları
kaptan pilotun kritik diye nitelendirdiği uçuşun diğer safhalarında da uygulanabilir. Yani kaptan burası kritik diyor ve o anda kokpitte steril kokpit uygulamaları geçerli oluyor. 10.000 fitin altında pilotlar uçuşla ilgisi olmayan bir şey konuşamıyor dedik. Buna ilaveten 10.000 fitin altında yolcu anonslarına da bazı kısıtlamalar geliyor. 10.000 fitin altında yolculara gerekli ve lüzumlu haller dışında anons yapılamıyor. Nedir bu haller? Mesela kulenin inişe müsaade etmemesi, herhangi bir sebeple pas geçme ya da herhangi bir sebeple havada uzun süre tur atılırsa yolcuya anons yapılabiliyor. Yani 10.000 fitin altında steril kokpit gereği hiçbir şeyle ilgilenmiyorlar. Hiçbir şeyle alakalı uçuş dışında konuşmuyorlar. Evet, devam ediyoruz. Havada pilotlar için chartlarla ilgilenme açısından ya da elektronik flight book yani hemen yanı başlarındaki tabletle ilgilenme açısından herhangi bir sınırlandırma bulunmuyor. Ama 10.000 fitin altına inildiğinde sadece iniş yapılacak meydanla alakalı chart açık olmak zorunda. Daha doğrusu iniş yapılacak meydanla alakalı inişin veya yaklaşmanın hangi aşamasındalarsa yanlarındaki tablette ya da önlerindeki chartta inişin o safhasının chartı açık olmak zorunda. Böylece pilotlar hem kendi arasında cross check yapabiliyor hem de inişi sağlıklı bir şekilde takip edebiliyor. Bazen iniş yapılacak pist son anda değişebiliyor ve pist değiştiği için hesaplamaların yeni baştan yapılması gerekiyor. Ama dediğimiz gibi bu hesaplamaların da 10.000 fit altında yapılması zorunlu haller dışında yasak. Ama denizden yaklaşılacak bir pistte son anda değişen bir rüzgar neticesinde kara tarafından yaklaşılacak olabilir. Durum böyle olunca da neredeyse her şey değişiyor. Bu durumda da bu performans hesaplaması denen karışık hesap yeni baştan yapılmak zorunda. Enteresan bir diğer bilgiyle devam ediyorum. Kokpitte bulunan ekranlardan kokpit kapısının hemen önü kamerayla izlenebiliyor biliyorsunuz. Ya da izlediğiniz videolarda görmüş olabilirsiniz. Pilotlar yerlerinden ayrılmadan kokpit kapısının önüne kim gelmiş o ekrandan o kamera vasıtasıyla görebiliyorlar. Ama bu kamera bazen aktif olmayabiliyor, bozulabiliyor. Neticede elektronik alet. Uçuşa engel bir durum değil, sorun yok. Uçuşa gidilebiliyor. Ama hal böyle olunca uçuş esnasında kapı çaldığında delikten bakıp kimin geldiğini söylesin diye kabin ekibinden birisi tüm uçuş boyunca kokpitte olur. Ülkemizde bazı şirketlerde uygulanan diğer durumlarsa şöyle. Kaptan pilot uçuştan önce ekiple briefing yaptığında bir parola belirleyebiliyor o uçuşa ait ve kapı çaldığında da bu parolayı isteyebiliyor kapıyı açmak için. Ya da bazı şirketlerde pilot monitoring denen izleme göreviyle yükümlü pilot görevini diğer pilota devredip kalkıp kapıdan bakabiliyor. Ama şirketten şirkete yöntemler değişse de bu kamera bozuk olduğunda kimin geldiği belli olmadan o kapı açılamaz arkadaşlar. Şimdi buraya kadar anlattığım kurallar her hava yolunda var ve gerçekten önemli kurallar. Ama sizler de bu kurallara ekleme yapmak isterseniz yapacağınız tek şey hemen hızlı bir şekilde yorumlara girip ben de şöyle bir kuraldan bahsetmek istiyorum diyerek yazmak. Bu kuralların rakamları ya da yöntemleri hava yolundan hava yoluna değişebilir. Çünkü A firmasının şirket prosedürü farklı, B firmasının şirket prosedürü farklı. Evet, tüm kuralların binde birini aktardığım bu videonun sonuna geldik. Bu serinin devamında kabin ile ilgili kurallar da gelecek. Mesela emniyet kemeri, ışık ikazı ne zaman söner, kabin ekibi ne zaman servise başlar, kabinde bilmediğimiz ne gibi kurallar var, hangi hareketler yapılmamalı vesaire tüm hepsi sırayla sizlerle beraber olacak. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan sizlere iyi günler diliyorum. Video hoşunuza gittiyse yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Ayrıca şu anda etrafımda pıtır pıtır çıkan videolarda ilginizi çekebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Havacılıkla kalın.